Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sylvester'ın son videosu olan dikiş videosunu sizin için hazırladım. Biraz uzun video oldu ve aslında dikişi de baya bir uzun sürdü diyebilirim size kamera arkasında. Yaklaşık 3 saat, 2,5 saatte diktim, öyle söyleyebilirim. Fakat sonuca baktığınız zaman siz de çok mutlu olacaksınız, emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütün parçalarımızı hazırladık. Hepsi hazır, ördük. Şimdi hep birlikte Sylvester'ı dikmeye, parçalarını dikmeye başlayacağız. Ve işimiz bittiğinde de işte bu tatlı şirin kedicik Sylvester'a kavuşmuş olacaksınız. Haydi hep birlikte dikmeye başlayalım. Tüm parçalarınız sizlerin de hazırdır umarım. İkişer tane örülmesi gereken parçaları da unutmadınız değil mi? Onları da ördünüz. Gerçekten bu tarif kolay bir tarif değildi arkadaşlar. Bu tarifin dikilişi de pek kolay değil. Sizler bu aşamaya geldiyseniz zaten çok büyük bir işi başarmışsınız demektir. Bu zor bir tarifte hepinizi tebrik etmek istiyorum. Şimdi dikiş işlemimize geçeceğiz. Dikiş işlemine geçmeden evvel yapmamız gereken bir işimiz kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi bu karnı örmüştük arkadaşlar. Şimdi bu karnın etrafından daha düzgün durması için bir sıra zincir kaydırma yaparak geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde alt kısma doğru kenarlardan bir sıra başına, bir sıra ortasına batarak bu şekilde zincir kaydırmayla çevresini dolaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çevresini zincir kaydırmayla döndükten sonra parçam bu hale, son durumumuz bu şekilde. İpimi de kopardım. Şu kısmı da geçtim üzerinden. Şimdi Sylvester'ın gövdesine dikeceğiz arkadaşlar bu parçayı. Şimdi gördüğünüz gibi gövdemiz böyleydi. Burada bir boşluk bırakmıştık. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum. Ben bunu bir tariften yaptım arkadaşlar. Fakat tarifte, yazılı tarifte çok fazla hatalar vardı. Ben birçoğunu düzeltmek durumunda kaldım. Değiştirdim kendime göre. Çünkü bir anlamı yoktu oradaki sayıların. Gövdede de aynı şeyi yaşadım. Tarifi bitirdikten sonra bu alt kısımda bir delik kaldı arkadaşlar. Halbuki gövdenin böyle olması gerekiyor. Bu alt kısma bakacak. Kafa buraya dikilecek. Dolayısıyla bu alt kısımda neden bir açıklık bırakıldığını ben de anlamış değilim açıkçası. Tarifte burada bir açıklık bırakılmış. Ama ben burayı daha sonra dikeceğim arkadaşlar. Demeyin ki biz şu an ters dikiyoruz. Niye bu kısım aşağıda kaldı diye düşünmeyin. O açıdan açıklama yapmak istedim. Dediğim gibi tarifte hatalı olan bir takım satırlar, sayılar vardı. Dediğim gibi ben de onları kendime göre değiştirdim, düzelttim. Bu yazılı tarifle örmek gerçekten mümkün değildi açıkçası. Şimdi ince kısım yukarıya, kalın kısım aşağıya gelecek şekilde gövdemizi tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parçayı gövdemizin önüne bu şekilde sıkı bir şekilde, daha doğrusu çektirerek şöyle biraz da, ister iğneyle tutturun, güzel oturtarak ön gövdeye dikeceğiz arkadaşlar. Evet, karın bölgesini vücuda ben iğneyle tutturdum arkadaşlar. Üst kısımdan 3 sıra sonra dikmeye başlayacağım. Alt kısımdan da bu kadar bir boşluk kalacak. Orada da 2, 4, 5. 5. sıradan itibaren üst kısımdan da 4. sıradan itibaren dikeceğim ön kısmı. Sizler de bu şekilde etrafını dönerek dikiniz arkadaşlar. Şimdi dikişi, gizli dikiş yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağımı da anlatayım. Şimdi bakın, bu alt kısmında dikişimi şöyle tutturduktan sonra tutturuyorum. Şimdi bu alt kısımdan, bakın zincir kaydırma yapmıştık ya, onun altından şöyle geçiyorum.
böyle dikmeyeceğim. Bir yandaki zincir kaydırmanın içinden geçiyorum ve alttan tekrar bir satır dikiyorum. Dikişlerinize dikkat edin. Bu şu an çıktığım noktayı ilerilere çıkartmayın. Çok çirkin gözükür. Bakın böyle yaptığınız zaman hiç dikiş gözükmüyor. Gördünüz mü? Buna gizli dikiş diyoruz arkadaşlar. Aslında dikiş konusunda çok profesyonel olduğumu söyleyemeyeceğim ama öğrenmeye çalışıyorum ben de. Fakat örgü konusunda tabii ki bütün bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Üst kısımdan bu şekilde böyle, alt kısımdan da görünmeyecek şekilde dikişimiz altta dikiyoruz. Yani böyle turlayalım, bitirelim arkadaşlar. Temiz bir dikiş yapalım. Gerçekten oyuncaklarda dikiş çok önemli arkadaşlar. Dikişimiz kötü olursa oyuncak hiçbir şeye benzemeyecektir. Sylvester'ın da dikişini itinalı yapacağız. Çünkü bu da çok dikkat edilerek dikilmesi gereken bir oyuncak. Yoksa oyuncağımız çok çirkin olacak. Bu kadar uğraşımız, emeğimiz de boşa gitmiş olacak. Ben emeklerinizi asla boşa çıkartmayacağım arkadaşlar. Hep birlikte dikeceğiz. Evet arkadaşlar, ben dikişimi tamamladım. Gördüğünüz gibi karın bölgemizi düzgün bir şekilde gizli dikişle vücudumuza dikmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kafasını dikerek devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Kafasını dikeceğiz. Evet, kafasını da arkadaşlar bu birinci sıradan itibaren dönerek buraya dikiyoruz. Şu kısmı. Evet, ilk kafadan bir parça dikiyorum ve bir gövdeden alıyorum arkadaşlar. Bir gövdeden ve bir kafadan dikiyorum. Şu kısımdan. Uç kısımdan dikiyorum. Böylece sıramızı bitirelim. Gördüğünüz gibi kafamızın dikişini de tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayak parçalarını birbirine dikmemiz gerekiyor. Onlar da neydi? Ayaklar iki parçadan oluşmuştu. Üst kısım bir de alt kısmı vardı. Şimdi bakın bu üst kısım bu şekilde. Altı da böyle gelecek şekilde düzgün biçimde şuraya oturtturarak şöyle oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu kısma oturtturarak şu sıra başlarından zincirlerden birbirine dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikerken yalnız bir noktaya dikkat edin. Bakın şeklimiz üçgen gibiydi. Bu üst kısımda da bir üçgen, yani üst parça da üçgene benziyor. Şu köşeleri köşelere denk getirmeye çalışın. Yani alttakiyle aynı şekli oturtmaya çalışın üstüne. Sonra karşılıklı böyle dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Onu da göstermek istiyorum size. Hani ben böyle dikeceğim. Ve bu taraftan alıyorum. Gizli dikiş gibi. Bir tane diğer taraftan dikiyorum. Sonra tekrar bu taraftan alıyorum iğnemi. Sonra tekrar buradan dikiyorum. Yani birbiriyle karşılıklı dikmiş oluyorum. Sıraları bu şekilde tamamlayıp iki ayağımızı dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki parçayı da birbirine diktik, tamamladık. Sıraların tutması gerekiyor. Yani tam karşılıklı diktiğiniz zaman üst kısım ve alt kısımdaki sıra sayılarının aynı olması gerekiyor ki dikişlerimiz tam olarak tutsun.
Şimdi bunların içerisine elyafla dolduracağız arkadaşlar. Evet, iki parçamızı da elyafla doldurduk. Gördüğünüz gibi gövde kısmının altında bir açık noktamız var. Dikerek bu noktayı kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bacaklarımızı da bu şekilde iğneyle iki bacağımızı yanlara tutturalım. Gördüğünüz gibi tutturuyoruz. Bu göbek noktasından itibaren saydığımızda 12. sıraya denk geliyor. 12. sıraya tutturuyoruz bacaklarımızı böyle iki tarafa da dikelim. İçlerini de elyafla dolduralım. Şu gördüğünüz gibi alt kısımda dikmiştik bu kısmı. O kadar bir boşluk bırakalım alt kısımda. Dikişimizi tamamlayıp gizli dikiş yapalım yine. Bu karnının etrafını diktiğimiz gibi dikelim bacaklarının kenarını da içini de elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, bacak kısımlarımızı gördüğünüz gibi iki tarafa diktik bu şekilde. Şöyle şurada biraz açıklık bıraktık. Şimdi biliyorsunuz ayaklarımızı doldurmuştuk. Ayaklarımızı da şu kısımlara bu şekilde, bakın bu üçgen şeklinde ya, düz kısım öne gelecek şekilde, kenarı yani üçgenin kenarı öne gelecek şekilde şu kısımlara ayaklarımızı dikiyoruz arkadaşlar. İki tarafa da dikelim. Şimdi arkadaşlar, dikişi şu bacağın ilk sırasıyla ayağın kenarını birleştirerek dikiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve dediğim gibi bu düz kısmında öne gelmesi gerekiyor. Böyle dikeceğiz. Bu kısma geldiğimizde sadece bu birinci sıra etrafını diktiğimizde bacak bu şekilde kalacak. Onu biraz daha düzgün hale getirebilmek için bakın şu kısımda buradan tutturursanız şöyle daha düzgün hale gelecektir. Yani birinci sıra etrafını dönerek diktik. Sonra buraya iç tarafa geldiğimizde şuralardan birleştirirseniz ayaklar daha düzgün bir hale gelecek arkadaşlar. Ben dikiş işlemini tamamladım ayağımızda. Görüntünün böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan da 3. sırayı tutturduğumuz zaman, önden baktığımız zaman ayağın böyle gözükmesi gerekiyor. Şöyle arkayı da çevireyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sylvester'ın iki ayağını da böylece dikmiş olduk. Sizler de iki ayağı bu şekilde dikip tamamlarsınız. Gördüğünüz gibi ayakların düzgün bir şekilde durması ve koyduğumuz zaman da düzgün bir şekilde düşmeden ayakta kalabilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, diğer parçaları örerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Sylvester'ın kafasını dikmeye başlayacağız parçalarına. Gördüğünüz gibi önce ağzını tutturdum. Ağzını 9. sıradan itibaren tutturuyoruz arkadaşlar. Şöyle üst kısmını düzgün bir şekilde dikeceğiz. Düz bir şekilde gelecek böyle üst kısma dikiyoruz. Ve tabii ki alt kısmını da tam başının altına gelecek şekilde. Şimdi yanları da böyle tutturacağız. Yani bu sıranın bir alt sırasından itibaren yanaklarını da tutturuyoruz. Şimdi bakın burada tümseklerimiz vardı. Nasıldı? Şu kısımlar tam aynı yere gelecek. Tutturduğumuz noktaların tam aynı yere gelmesi gerekiyor. Zincir kaydırma yapıp bitirdiğimiz noktaların, ağzın ve yanakların zincir kaydırma yaparak bitirdiğimiz noktalarının tam aynı hizalara oturması gerekiyor bu şekilde. Şu kısımların
oturması gerekiyor dikerken. Şimdi bu parçalarımızı önce iğneyle bu şekilde tutturduktan sonra şimdi birlikte dikiyoruz arkadaşlar. Sonra içlerini de elyafla dolduruyoruz. Arka kısmını da göstereyim size. Arkası da bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar kollarımızı nereye dikeceğimizi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar 2 tane kol örmüştük hatırlarsanız. Bu kollarımızın bir tanesi sağ, bir tanesi sol kol olacak. Siyah olduğu için biraz ayırt etmekte güçlük çekebilirsiniz. Şimdi bakın şu baş kısımda, yani bitiş noktasında bu sağ tarafa bakıyor. Gördüğünüz gibi şöyle şuradan hafif bir kavisi var ve sağ tarafa bakıyor. Bitiş noktası burası kapalı, sağ tarafı açık. Şimdi o nedenle bu kolumuzu, yani bu kolun kapalı olan tarafı dışa geldiği için bunu bu tarafa takacağız. Buraya dikiyoruz. Diğer kolumuzun da bakın kapalı tarafı burada, omuz diye düşünürsek omuz kısmı burada, burası da bitiş noktası. Dolayısıyla bu kolumuzu da bu omuz kısmı dışarı gelecek şekilde buraya takacağız arkadaşlar. Dikiş yerimiz hemen yanağın altı olacak. Boyuna yakın bölgeden takacağız. Hemen ikinci sıradan da dikebilirsiniz. Yani böyle aşağıdan dikmeyeceğiz kollarımızı. Hemen yanağın altından boyuna yakın bir mesafeden yanlara dikeceğiz. Sağ ve sol kol olarak gördüğünüz gibi bu omuz kısım noktalarına dikkat edelim. Biraz daha yaklaştırayım. Şu kapalı olan taraf omuz. Burası da açık olan, gövdeye dikilecek olan yer. Omuz olduğu için burası böyle sağ kolumuz olacak. Diğeri de sol kolumuz olacak arkadaşlar. Daha sonra uçlarına da ellerimizin yönünü tayin ederek dikeceğiz. Dikişimize şimdilik devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi diktik sağ ve sol kol olarak. Şimdi içlerini elyafla doldurup ellerimizi dikeceğiz. Önce bir elyafla dolduralım, görelim. Şimdi ellerimizi dikeceğiz. Şimdi ellerimizin bakış açısı da şu şekilde olacak. Bakın bu sağ elimiz. Sağ elimizin bakış açısı baş parmak yukarı doğru bakacak şekilde böyle dikeceğiz sağ elimizi. Diğer elimize geliyoruz. Diğer elimizi de arkadaşlar yine baş parmak yukarıya gelecek şekilde böyle dikiyoruz. Ellerimizi de dikelim. Sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ellerimizi de diktik. Gördüğünüz gibi Sylvester herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan ayakta da durabiliyor. Belli bir denge içerisinde dikişlerimiz, çünkü buna dikkat edelim diyorum. Şimdi sıra geldi kulaklarımıza. Biliyorsunuz kulaklarımız iki parçadan oluşuyordu. Öncelikle bu beyaz parçaları siyahın içerisine bu şekilde kenarlarından bir sıra siyah görünecek şekilde ikisini de dikip hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklarımızı dikerken dikkat edin. Çünkü bu beyaz ip olduğu için arkadan çıkıp tekrar girdiğiniz zaman beyazlıklar gözükecek. O nedenle siyah parçaya tuttururken geçişleri hemen üst kısımdan yapın. Zaten bu sıraya dikeceğiz. Birinci sıranın bitiminden dikeceğiz. Dikişlerimizi böyle yaparsak arka kısımda beyazlıklar görünmeyecektir. Üstten alarak yapalım. Yani siyah parçanın üstüne geldiğimizde, şimdi bakın tekrar göstereyim. Burada şu alttan çıkarmayın iğneyi, üst kısımdan şuradan alarak yaparsanız arka kısımda da beyaz ipler görünmeyecektir. Temiz bir dikiş olacaktır. Evet arkadaşlar, kulaklarımızı diktikten sonra artık kafamıza da dikebiliriz. Gördüğünüz gibi yanakların hemen üstünden 3. sıradan itibaren kulaklarımızı iğneyle tutturdum. Sizler de bu şekilde tutturup kulakları dikersiniz arkadaşlar.
Evet, kulakların dikişini de böylece bitirmiş olduk. Şimdi geldi gözlerimize. Gözlerimiz için keçe kullanacağız. Siyah ve beyaz keçelere ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gözleri için önce beyaz keçe ile oval uzun bir parça keseceğiz. Bunun uzunluğunun 3 santim olması gerekiyor. Şöyle uzun oval parçalar keseceğiz. Ben şimdi kesiyorum, zaten göstereceğim sizlere. Evet, 2 oval parçamızı da kestik. 3 santim olması gerekiyor boyunun. Şimdi 2 tane de küçük yuvarlak keseceğiz. Onu da şimdi kesip gösteriyorum sizlere. Evet, bu boyda da küçük 2 parça yuvarlak keseceğiz arkadaşlar. Gözlerinin içini oluşturacak bunlar. Bunları da yüzüne yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Açıkçası ben çok fazla yapıştırıcı ile çalışmadığım için arkadaşlar, ama tarif gerektirdiği için evdeki çocukların piritini kullandım. Piritle yapıştırdım. Gayet de güzel yapıştırdı diyebilirim sizlere. Şimdi diğer aşamamız kuyruğu ve burnu kaldı. Burnu ve kuyruğunu da dikeceğiz. Sonra ayak kısımlarını siyah iple ellerinde olduğu gibi patilerine izler yapacağız. Dikişi yapacağız arkadaşlar. Şimdi burnunu dikerek devam ediyoruz. Burnunu da arkadaşlar 3. sıradan itibaren dikebiliriz yuvarlak bir şekilde. Evet arkadaşlar, Sylvester'ın burnunu da dikmiş olduk. Gördüğünüz gibi sıraları da görebilirsiniz. Hangi sıralardan diktiğimizi de görebilirsiniz bu şekilde. Sizler de aynı sıralara dikersiniz. Evet, şimdi ne kaldı? Kuyruğumuz kaldı. Hemen kuyruğumuzu dikiyoruz. Kuyruğumuzu da arka kısmında şu gördüğünüz bölüme daire şeklinde dikeceğiz arkadaşlar. Evet, kuyruk kısmını gördüğünüz gibi arka kısma şöyle dairesel hareketle dikiyoruz arkadaşlar. Kuyruğun üst kısmının bu bacak seviyesiyle baktığınız zaman bu bacağı diktiğimiz seviyenin bir alt satırında olması gerekiyor. Böyle dikiyoruz. Arkadaşlar, kuyruğumuzu diktikten sonra ipimizi koparmayalım. İpimizi yürütelim. En azından bu ayağın uç kısımlarını dikelim. Şimdi buradan geçerek ben ayağın alt kısmına doğru devam edeceğim. Alt kısmında da iğnemizi şu bölümden çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın, 2. sıra oluyor. Şöyle bir daha göstereyim. Şu orta noktadan itibaren, elime de yapışkanlar yapışmış. Şu orta noktadan itibaren sayarsak 1. sıra, 2. sıra. 2. sıradan iğnemizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Delikten tam orta noktadan çıkaracağız. Şimdi bir tane de şu sol taraftan alalım. Şimdi burada 1. değil 2. deliğe batacağım. Şöyle. Ve ayağının patilerini yapacağız bu şekilde üstüne arkadaşlar. Evet, üst kısımdan da hemen bacağı diktiğimiz kısmın önündeki sıra, şimdi ben sıkıştırdığım için sanki buradaki sıra gibi duruyor. Hayır, hemen şu önündeki sıradan çıkarıyoruz iğnemizi. Böyle 2 tane, yani 2 kere aynı yerden geçseniz olur. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ve sıkıştıracağız. Böyle sıkıştırıyoruz patilerini. Sonra tekrar yanındaki delikten geçip yine buradan çıkaracağım. Şimdi burada bir tane sıkıştırdık. Bu kısımdan girip tekrar
Şöyle bir V çizecek şekilde çıktık yine buradan. Yine bu şekilde 2 sırayla üstünden geçip sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani birinci dikişim, ve bakın böyle sıkıyoruz ve ikinciyi de tekrar geçiriyorum bu şekilde, üst üste binsinler. Şöyle. Sonra ipimizi burada düğümleyip keseceğiz. Diğer ayağımızı da aynı şekilde dikersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sylvester'ın kuyruğunu diktik. Ayaklarındaki pati aralarını da siyah iple diktikten sonra işimizin büyük kısmını bitirmiş olduk. Sona yaklaşıyoruz. Şimdi bu iki kulak arasına kıllarını yapacağız. Saç gibi. Bunun için de siyah ip kullanacağız. Siyah iplerden yaklaşık 10-12 santimlik ipler keselim. Sonra onları üst kısımlarından kırparak şekil veririz. Yani biraz uzun kestiriyorum ki daha sonra küçültmesi kolay olsun. Şekil verelim. Şöyle bir 8-10 tane keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu saçlarımızı da tüylerimizi de artık kedinin saçı olmayacağına göre tüy diye ifade etmek istiyorum. Şimdi bu üst kısma, gördüğünüz bu üst kısma normal saç takar gibi takacağız arkadaşlar. Şöyle önce tığımı takacağım. Sonra kestiğim ipimi alıyorum. Sonra ipimi geçirip şöyle bir kere doluyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle ipimi alıyorum. Şuradan doluyorum. Şimdi bu ipler yumuşak, benim kullandığım ipler çok sert ipler değil. Dolayısıyla çok dik durmayacaktır diye düşünüyorum. Ama belki kısa kısa kesersem dik durabilir. Böyle arkadaşlar, işte bu şekilde saçlarımızı takalım. Sonra da keseriz, kısaltırız bunları. Siz arzu ettiğiniz sayıda takabilirsiniz ama çok fazla takmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir 5-6 tel saç taktım buraya. Sonra iplerimi ayırdım. İpim bu şekildeydi. Kestikten sonra tel tel ayırdım. İplerimi de böyle bir görüntüye kavuştum. Ağız kısmına siyah, bıyıklarını yapalım. Onun için de daha ince bir koton ip kullanacağım. Bu koton ipi ben işlemelerimde kullanıyordum. Onlarla karşılıklı geçişlerle ağız kısmına bıyıklarını yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, siyah ipimi taktım. Nasıl dikeceğiz? Ekrana sığmadığı için Sylvester dikerek gösteremiyorum maalesef. Şimdi bu iğnemle şu kısımdan gireceğim ve diğer kısımdan çıkacağım. Burada şu kadar uzunlukta siyah ip bırakacağım. Bu tarafta da aynı uzunlukta bırakıp ipimi keseceğim. Sadece siyah ip geçireceğim ve burada bu kadar uzunlukta, burada da aynı uzunlukta mesafede bırakacağım. Herhangi bir düğüm atmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ipi geçirip kesiyoruz arkadaşlar. İki tarafta da eşit mesafelerde ip bırakacağız. Evet arkadaşlar, Sylvester'ı sonunda bitirdik. Ben elimdeki imkanlar dahilinde dediğim gibi işleme ipi, koton ip kullanarak ince bir iple bıyıklarını yaptım. İmkanlarım böyleydi. Daha iyi imkanınız varsa, daha metalimsi ve sert bir ince bıyık yapabileceğiniz materyaliniz varsa elinizde, siz onu kullanabilirsiniz. Böylece bu işi de başarmış olduk arkadaşlar. Sylvester'ımız çok güzel oldu. Bunu örmek gerçekten hiç de kolay değil. Dolayısıyla
ileri seviyede bir teknik gerektiriyor. Ayrıca dikişi de farklı bir dikkat gerektiriyor. Siz bunu ördüyseniz arkadaşlar, bravo diyorum size. Yapan arkadaşlarımıza çok iyi bir iş başardınız. İyi işti. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Tek tek, ayrı ayrı. Ayrıca videomu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi lütfen bırakmayı unutmayınız. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir, videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Şimdilik hepinize hoşça kalın, sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize.